Selamünaleyküm, merhaba. Sevgili dostum, hoş geldin. İnşallah iyisindir diyelim. Devam edelim. Şöyle, önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için, teknik analizini yaptığımız son hissemiz olsun. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret şirketimiz Asels. Şimdi cümlelere başlamadan önce yasal ve insani zorunluluğumuz olan ifadeyi tekrarlamak istiyorum. Sevgili dostum, benim burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Neden? Çok basit. Ben senin yatırım danışmanın değilim. Bu bir. İkincisi, herhangi bir şekilde finansal kayıplarla karşılaşmamak için kendi temel ve teknik analizini yapmakla mükellefsin. Bunun bilincinde olman lazım. Ben senin yaptığın temel ve teknik analizler sonucunda aynı paralel noktalarda isek sadece bir artı değer katarım. Ben veya bir başka birinin yaptığı analizler doğrultusunda işlem açıp kapatma. Kendi analizini yap lütfen. Sevgili dostum, diğer bir konumuz YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Borsa İstanbul'umuzun belki de en değerli, bana göre en değerli hisselerinden bir tanesi. 4 saatlik zaman periyodunda açtığımız zaman şöyle baktığımızda bu arkadaş düşen fiyat trendini kırmış mı? Önce ona bakalım. Şuradan şöyle çizer isek şu arkadaşı da biraz uzatır isem. Evet, bu kardeşimiz düşen fiyat trendini kırmış. Diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Şöyle yaparsam daha göze hoş gözükür. Dostum, diğer bir çizgimiz şöyle olsun ama şu kısmı biraz daha düzeltelim. Burada bir alçalan kama, alçalan takoz görüntüsü var mı? Evet, var. Sevgili dostum, şu ifadeye baktım. Bir sıçrama yapmış. Birinci noktam. Tekrar bir geri çekilme yaşamışız. İkinci noktam. Tekrar bir yükseliş yapmış. Üçüncü noktam. Tekrar bir dip yapmış. Buradan da beşinci nokta kırmasını bekliyoruz demişiz ve kırmış. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımızın ben yeni işleme gireceksem şöyle baktığım zaman 55.55 benim için stop noktası olur. Bunun üzerinden devam edeyim. Bu arkadaşımıza yeni işlem açacak olsam derim ki bu dostumun fiyat beklentisi şekildeki gibi olması gerekli herhalde derim. Bu da 68-65 olarak karşıma çıkar. Şimdi ben 56-10, 56-20 artık nereden yakalarsak diyelim işlem açsam ve baksam beklentim olan 68-60'a %21.96 gibi bir fiyat beklentisi oluşur mu bende? Evet, oluşur. Bu kısmı sileyim, temizleyelim. Sevgili dostum, ben sadece formasyonların işlevselliğini kontrol etmek, ayaklarımın yere basmasını sağlamak için ne yapıyordum? Diyordum ki indikatörlere bakıyordum. Bu indikatörlerden ilki benim için üstel hareketli ortalama indikatörüydü. 2 tane üstel hareketli ortalama indikatörü açıyorum. Buyurun beraber açalım. Bu
üstel hareketli ortalama indikatörlerimden gördüğünüz gibi 2 tane, bir tane mavi, bir tane sarı çizgimiz var. Mavi çizgimiz EMA 9, sarı çizgimiz ise EMA 21. Kitaplarda hareketli ortalamalar için şunu söylüyor. Burada daha kesişim gerçekleşmemiş ama şöyle yapayım. 1 saatlik zaman grafiğine alayım. Kesişimi şuradan yakaladık. Sevgili dostum, kitaplarda şöyle bir ifade var. Diyor ki kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise, yani 27 Mart itibariyle 1 saatlik zaman periyodunda bakıyorum. Mavi çizgi EMA 9, sarı çizgi EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve bana bir al işareti vermiş. Bu, bakın burada yakalamış olsaydık 54, işte tepe noktamız 56 gibi bir değer. Bu 1 saatlik zaman grafiğinde. Bakıyorsunuz. Tekrar 4 saatlik zaman grafiğine geldiğim zaman, sevgili dostum, bu işlemin ne kadar sağlam olduğunu kontrol etmek maksadıyla 2 tane daha indikatör açıyorum. Ney bunlar? Bir tanesi RSI, diğeri MACD indikatörü. Buyurun açalım. RSI indikatörü için kitaplarda şöyle bir ifade var. 30 ile 70 aralığında olsun isteniyor. Yani diyor ki 30 ve altı çok satılmış, artık bir tepki alışları başlar. Şekilde gördüğünüz gibi bakın. 70 de ve 70'in üzeri de artık şişmiş, alım çok olmuş, kar realizasyonu gerçekleşir diyor şekildeki gördüğünüz gibi. Ve bize diyor ki alım yönlü işlemlerin arttığını bilebilmemiz için RSI değerinin 50 ve 50'nin üzerinde olması lazım diyor. Twitter'dan takip ediyorsan zaten şu ifadeyi bende profilde görme şansım var. Taramalar paylaşıyorum. O taramalarda diyorum ki RSI 50 taraması. RSI 50 taraması nedir? Hisselerin, Borsa İstanbul'daki hisselerin RSI değerinin 50 ve 50'nin üzerinde olan hisselerin taraması diyorum. İşte 3 tane çıkıyor, 5 tane çıkıyor gibi. Yani RSI, lafın kısası, güzel bir değerde. Devam ediyorum. RSI'dan sonra MACD'ye bakıyorum. MACD indikatörünü açtığım zaman MACD indikatörü de aynı üstel hareketli ortalamalar gibi 2 tane çizgiden mevcut. Bir tanesi level, ikincisi sinyal çizgisi. Ben şunu biliyorum. Kitaplar bana diyor ki eğer level çizgisi, yani mavi çizgi, sinyal çizgisini, yani turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise 27 Mart tarihi itibariyle, bu 27 Mart tarihi itibariyle nerede hatırlıyorsun? 1 saatlik zaman periyoduna baktığında üstel hareketli ortalamalarda da kesişim vardı. Bana bir al sinyali vermiş. Kitaplarda yazan olmuş. Sevgili dostum, bunun doğruluğunu nereden test ediyorsun? Bakın 12 Ocak itibariyle bir kesişim gerçekleşmiş. Bu değer ne? 51. Buradan devam etmiş. Nereye? 67'ye kadar. Dostum, ben gözümün gördüğü, dilimin döndüğü kadar sana bilgilerimi paylaştım. İnşallah faydalı olur. Dediğim gibi burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Kendi temel ve teknik analizlerini yaptıktan sonra benim anlattığım ifadeler senin analizlerinle örtüşüyor ise ona göre hareket et. Kendi temel ve teknik analizini yapmadan ben dahil hiç kimsenin söylediği bir ifadeyle işlem aç ve kapa şeklinde bir şey yapma. Neden? Finansal sıkıntılarla karşılaşmamak için. Dinlediğin, izlediğin için çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Selametle.